Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda kağıt iple hazırladığım rengarenk altıgen motiflerden oluşan çiçekli çantanın tarifini sizlerle paylaşacağım. Çantayı rengarenk, elinize kalmış iplerinizi değerlendirmek için harika bir proje. Bakın, çantamızı göstermek istiyorum. Burada toplamda 27 tane motiften oluşuyor. Her bir sırada 8 tane motifimiz var ve tabanı içinde 3 tane motif kullandım. Toplamda 27 tane motifimiz oldu. Bakın, muhteşem bir çanta. Her sırada farklı renkleri kullandım. Sizler de elinizde kalmış iplerinizi değerlendirmek için zevkinize göre rengarenk istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Çantamızın sapını ben burada örgü kullandım. İsterseniz hazırda kullanabilirsiniz. Çantamızın içini göstermek istiyorum. Ben içine astar yaptım. İsterseniz astar yapmayabilirsiniz. Kumaş olarak ince pamuklu kumaş kullandım. Elinizde varsa dak keten kumaş da kullanabilirsiniz. Orta kapanma yerine mıknatısla çıt çıt diktim. Ağız kısmına fermuar da dikilebilir. Bakın, bu şekilde. Muhteşem bir çanta oldu. Çantanın ölçüleri hakkında bilgi vermek istiyorum. Çantanın eni 45 santim ve tabana kadar boyunu ölçtüğüm zaman 34 santim ve burada kulpun büyüklüğü de 62 santim. Bu şekilde. Çantada ben toplamda 300 gram kağıt ip kullandım. Kağıt ipim hepsi çile halinde aldığım iplerden oluşmaktaydı. En çok beyaz ipten kullanıyoruz. Toplamda çantayı 300 gram kağıt ip kullanmış oldum. Ve çantayı örmek için tığ numaram ise 3,5 milimetrelik bir tığla çantamızı öreceğiz. Çantamızın videosuna geçmeden önce sizlere küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma abone olmak ücretsizdir. Ücretsiz olarak kanalıma abone olabilirsiniz. Instagram adresinden beni takip etmek isterseniz videoların açıklama kısmına linkini ekliyorum. Oradan tıklayarak ulaşabilirsiniz. Yaptığınız çantaları Instagram adresinden beni etiketleyerek gönderirseniz çok sevinirim. Videolarımı beğenmeyi ve yorumlarınızı bırakmayı unutmayın lütfen. Şimdi çantanın yapımına geçelim. Motifin ben bir tanesini hazırladım. Örnek çıkartmak için burada tam olarak bir tane motif yaptım. Bunu sizlere ölçüsünde paylaşacağım. Burada tamamen kendi elimde olan renklerle ördüm. Burada istediğiniz renklerle örebilirsiniz. Çantanın orijinalinde göbek kısmı koyu kahverengi ve sarı ile örülmüş. Elimde olduğu için ben de aynısından yaptım. Burada bu renkler yoksa farklı elinizdeki olan renklerle zevkinize göre rengarenk şekilde örüp hazırlayabilirsiniz. Motifin ölçüsü burada, bakın şu şekilde ölçtüğüm zaman 12 santim motifin büyüklüğü. Şimdi burada çiçeklerimizi kenara alıp başlangıcımızı yapalım. Şimdi ben ilk önce sarı iple başlamak istiyorum göbek kısmına. Burada ipimi aldım. İlk burada sihirli halka yaparak işe başlayacağız. Şimdi kısa ipi bakın şu şekilde parmağımın üzerine aldım. Bir tur sardım ve yumaktan gelen ipi sol kenara aldım. Bakın bu şekilde bir halka oluşturdum. Şimdi bu halkanın içinden yumaktan gelen ipi bu şekilde geçirdim. Ve parmağımla buradan tutuyorum ve 4 tane zincir çekeceğim. 1, 2, 3 ve 4. Bakın, kısa ipimi birazcık asılıp bu halkayı küçülteceğim. Bu kadar yeterli. 4 zincir çektim. İpimi doladım. Şimdi bu halkanın içine battım. İlmek çıkarttım. Bakın, ilmeği uzatıyorum. Önce ikisini bir ördüm. Daha sonra 2 ilmeği ördüm. Bir tane ikili trabzan yaptım. Arada bir zincir, ipimi doladım. Aynı halkanın içine battım. İlmek çıkartıp bakın ilmeği uzatıyorum. Önce ikisini bir ördüm. Daha sonra 2 ilmeğin ikisini bir ördüm. İkinci ikili trabzan yaptım. Benim burada ipim kalın olduğu için ikili trabzan yaptım. Eğer sizin ipiniz ince ise üçlü trabzan da yapabilirsiniz. Bir zincir çektim. İpimi dolayıp aynı boşluğa batıp ilmek çıkarttım. Tekrar ikili trabzan. Bu şekilde sıranın sonuna kadar arada bir zincir çekip halkanın içine toplamda bu şekilde zincirle birlikte 12 tane ikili trabzan olacak. Hep arada birer tane zincirimiz olacak. Bu şekilde 1, 2, 3, 4, ben 5.'yi tamamladım. Şimdi 6.'yı yapacağım. Toplamda 12 tane trabzanımız olacak. Sıramı tamamladım.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. 12 tane trabzan var. Her trabzan arasında da birer tane zincirimiz var. Şimdi birleştirmesini yapacağım. En son yine burada bir tane zincir çektik. Burada kısa ipimizle orta boşluğu kapatabildiğimiz kadar asılıp bu noktayı kapatıyoruz. Kağıt ip kopabilen bir ip olduğu için dikkatli bir şekilde bu noktayı asılıp kapattık. Şimdi bir tane zincir çektim. Ben daha önceden burada ipimi kopartmıştım. Şimdi birleştirmesini yapacağım. Sıranın başında biz 4 tane zincirimiz vardı. Arada bir tanesini tekrar buradaki gibi zincir bırakacağız. O yüzden 1, 2 ve 3. Üçüncü zincirin içine battım. Buradan bir ilmek alıp tığdaki bekleyen ilmekten kaydırdım. Ben ipimi koparttığım için direkt burayı ipimi çıkarttı. Bakın bu şekilde göbek kısmını tamamlamış oldum. Diğer rengimize geçmeden önce bakın şurada bizim sihirli halka yaptığımız kısa ipimizi arada gizlemek istiyorum. Bakın burayı iğne yardımıyla da yapabilirsiniz veya ince bir tığla da bu kısmı bakın şu aralardan kısa ipimi alıp gizleyeceğim. Burada bir tane bakın şu şekilde aradan geçirip bir düğüm attım. Tamam, bu kadar yeterli. Fazla olan ipimizi de burada çıkartıyorum. Bitirirken yaptığımız bakın buradaki birleştirme yaptığımız kısa ipimizi de bakın şurada hemen trabzan ve zincirlerimiz var. Bunların arkasında duran tek kanatların arasından bunları birazcık yürüteceğim. Bakın hep şu trabzanların arkasındaki duran ilmeklerden bu ipi biraz yürüteceğim. Bu kadar yeterli. Daha sonra örerken bunlar içeride kalacak. Bu şekilde bu kısmı tamamladım. Şimdi rengimi alıyorum. Ben burada diğer rengime geçeceğim. İstediğiniz yerde başlayabilirsiniz. Hiç fark etmez. Bir zincirlik buradaki boşluğa bu şekilde tığımı battım. İpi birazcık alttan ip bırakacağım. Bunu gizlemek için kullanacağız. Bu kadar yeterli. Bakın buradan yukarı doğru ilmek çıkarttım. Şimdi bu kısa ipi bakın tığla ip arasında aldım. Bir tane buraya zincir çektim. Toplamda 3 tane çekeceğim. Her zincirin çekerken bu kısa ipi arada yürüteceğim. Şimdi bakın tekrar iple tığ arasında kısa ipimi aldım. İkinci zincirimi çektim. Tekrar bakın tığla ip arasına kısa ipimi bakın sağ tarafa aldım. Tekrar üçüncü zincirimi çektim. Bakın bu şekilde ipimizi sabitledik. İpimi doladım. Şimdi burada fıstık modelini oluşturacağım. Fıstıkları yapacağız. İpimizi doladık. Hemen aynı zincir boşluğuna battım. İlmek çıkarttım. Bakın zincirin boyunda ilmekleri uzatıyorum. Burada ipimi yukarı çıkarttım. Önce ikisini bir ördüm. Tığda 2 ilmek var. Bunu tığda bekletiyorum. Tekrar ipimi doladım. Aynı zincir boşluğuna battım. İlmek çıkartıp bakın ilmeği uzatıyorum. Tığda 4 ilmek var. İlk 2 ilmeği ördüm. Tığımda 3 ilmek var. Şimdi bunun üçünü birden çıkartacağım. Yalnız bu kısa ipimi bakın tekrar ip ile tığ arasına aldım. Şimdi 3 ilmeği hepsini bir çıkarttım. Şimdi bu tekrar ipimizi tığla ip arasına aldım. 1 2 ve 3 tane zincir çektim. İpimi doladım. Şimdi bir sonraki bir zincirlik boşluğa battım. İlmek çıkartıp bakın ilmeği uzatıyorum. Tekrar ikinci fıstığı yapacağım. İlk 2 ilmeği ördüm. Tığda 2 ilmek var. Bunu bekletiyorum. Tekrar ipimi doladım. Aynı boşluğa batıp ilmek uzattım. İlk 2 ilmeği ördüm. Tığda 3 tane ilmek var. Üçünü bir
bekletiyorum. Tekrar ipimi doladım. Aynı boşluğa batıp ilmek uzattım. İlk 2 ilmeği ördüm. Tığda 4 tane ilmeğimiz var. Hepsini bir çıkart. Bakın bu şekilde ikinci fıstığı yaptım. Arada 3 tane zincirimiz olacak. 1, 2 ve 3. İpimi doladım. Zincirleri çekerken çok gevşek çekmemeye özen gösterelim. İpimizi doladık. Bir sonraki zincir boşluğuna battım. İlmek uzattım. İlk ikisini ördüm. 1, 2 ilmeği ördüm. 2. Tekrar ipimi doladım. İlk 2 ilmeği ördüm ve 3 defa battım. Bakın tığda 4 tane ilmek var. Hepsini tek seferde çıkarttım. Tekrar 3 tane zincir çekiyoruz. 1, 2 ve 3. Bu şekilde her bir zincirlik boşluklara fıstıklarımızı oluşturalım ve sıranın sonuna kadar 12 tane fıstığımız olacak. Sıramın sonuna geldim. Burada fıstıkları saymak istiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. 12 tane fıstık oluşturdum. Şimdi birleştirmesini yapacağım. Birleştirme yapmadan önce tekrar 3 tane zincir çekeceğiz. 1, 2 ve 3. Şimdi birleştirme yapmak için ilk yaptığım fıstığın, bakın kenarda 3 tane zincirimiz vardı. Zincire dokunmuyorum ve tam onun fıstığın tepesindeki boşluğa battım. İlmek çıkartıp tığdaki bekleyen ilmekten kaydırdım ve bu şekilde sıramı tamamlamış oldum. Burada bir tane zincir çekip bu noktada ipimi kesiyorum. Bu şekilde bu kısmı da tamamladık. Şimdi son sıramızı oluşturacağız. Burada beyazla öreceğiz. Şimdi ben burada ipimi alacağım. Burada mavi ipi birazcık buradan aralardan gizleyeceğim. Şimdi beyaz ipimi aldım. Herhangi bir yerden başlangıcımı yapacağım. Hiç fark etmiyor. Herhangi bir yerden bu şekilde tığımı battım. Ve alttan birazcık ip bırakıyorum. Buradan bir ilmek çıkarttım. Bakın bu kadar yeterli. Kısa bir ip bıraktım. İpimle tığın arasında kısa ipi aldım. Ve bir tane buraya zincir çektim. Hem zincir çekeceğim hem de bu kısa ipimi gizleyeceğim. Ve üçüncü zincirimi çektim. Tekrar burada ipimi doladım. Aynı boşluğa batıp buraya bir tane ikili trabzan yapacağım. Önce ikisini bir ördüm. Bakın şimdi kısa ipimi tekrar tığla ip arasına alıp ve ikisini bir çıkarttım. Bakın bu şekilde zincirle 2 tane ikili trabzan yaptık. Şimdi burada ilk köşe yaparak başlayacağım. Bakın yaptığım motifi de göstermek istiyorum. Burada altıgen motifimiz olduğu için 6 tane köşemiz var. 2 tane trabzan yaptık ve arada köşe olduğu için 3 tane zincir çekeceğim. 1, 2 ve 3. İpimi doladım. Aynı boşluğa battım. İlmek çıkartıp önce birinci trabzan ve daha sonra ikinci trabzanı yaptım. Bakın bu şekilde ilk köşemizi oluşturmuş olduk. Benim burada ipim kalın olduğu için ikili trabzan yaptım. Eğer ipiniz ince ise üçlü trabzan da yapabilirsiniz. Arada 2 tane zincirimiz olacak. 1 ve 2. İpimi doladım. Şimdi bir sonraki boşluğun içine bir aynı noktaya ve 2 tane ikili trabzan yaptım. Tekrar arada 2 tane zincirimiz olacak. Şimdi ikinci köşeyi oluşturacağım. Bir sonraki 3 zincirlik boşluğa battım. 1 2 tane trabzan. Köşe olduğu için arada 3 tane zincirimiz olacak. 3 tane zincir çektim aynı noktaya. Tekrar 2 tane ikili trabzan. Bakın bu şekilde bir kenarı oluşturmuş oldum. Buradaki gibi bir sonraki boşluğa normal bir şekilde 2 tane ikili trabzan yapacağım. 1 2 tane zincir çektim.
Bir sonraki boşluğa 2 tane ikili trabzan. 1 ve 2. Tekrar arada 2 tane zincir, bir sonraki boşluğa tekrar köşeyi oluşturacağım. 1 2 tane trabzan, arada 3 tane zincir, aynı noktaya 2 tane tekrar ikili trabzan. Bakın bu şekilde iki kenarı oluşturmuş olduk. Sıranın sonuna kadar bu şekilde ilerleyelim. Tekrar arada 2 tane zincir, bir sonraki boşluğa normal bir şekilde 2 tane ikili trabzan, tekrar 2 zincir, bir sonraki boşluğa tekrar köşe oluşturacağız. Sıralamamız hep bu şekilde olacak. Sıranın sonuna kadar gelelim. Ve son boşluğa 2 tane trabzan yaptım. Bu şekilde bu kısmı tamamladım. Arada tekrar 2 tane zincirimiz var. Şimdi birleştirmesini yapacağım. Bakın şimdi burada köşeleri saymak istiyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. 6 tane köşemiz var. Şimdi 2 tane zincir çektim. Bakın ilk köşeyle başlamıştık. Şimdi buradaki ilk yaptığımız fıstığın bakın 3 tane zincir var. Zincirin üzerindeki yani trabzanın tepesindeki bu noktaya battım. İlmek çıkartıp bekleyen ilmekten kaydırdım ve buraya bir tane zincir çekip burada ipimi kopartmak istiyorum. Bu şekilde motifimizi tam olarak ördük. Bakın elimle biraz esnetip motifimi düzeltiyorum. Bu şekilde motifimizi ördük. Birleştirme yapacağız. Çiçeklerden bir tanesini aldım. Şimdi tam ördüğümüz motifi ucuna ekleyeceğiz. Burada ipimi, beyaz ipimi aldık. Bundan sonra hep beyaz ipimizle örmeye devam edeceğim. Hem birleştirip hem öreceğiz. Şimdi buradaki 3 zincirlik herhangi bir boşluktan tığımı battım. Buradan bir ilmek çıkarttım. Kısa ipimi araya alıp buraya 3 tane zincir çekeceğim. 2 ve 3. İlk önce burada köşe yaparak başlayacağım. Hem öreceğiz hem de dediğim gibi birleştireceğiz. Şimdi ipimi doladım. Aynı noktaya batıp bir tane ikili trabzan yapacağım. Örerken de kısa ipimi içeride gizledim. Zincirle 2 tane ikili trabzanım olmuş oldu. Biz köşe boşluklarında 3 tane zincir çekiyorduk. Diğerlerinin arasında da 2'şer tane zincirimiz vardı. Şimdi burada bir tane ilk önce zincir çektim. Ördüğüm motifi aldım. Herhangi bir köşeden başlayabilirsiniz. Ben buradaki köşeye batacağım. Bakın şu şekilde ters tarafları motifin içte kalacak, düz tarafları da dışta kalacak şekilde birleştirmesini yapacağım. Şimdi bir zincir çektim. Tam köşe boşluğuna bakın şöyle de göstermek istiyorum. Tam bu şekilde tığımı alttan yukarı doğru battım. Buradan bir ilmek aldım. Bakın ilmeği çıkarttım. Tığda 2 tane ilmek var. İkisini bir ördüm. Bu şekilde sık iğne yaparak burayı bağlamış oldum. Tekrar bir tane zincir çektim. İpimi doladım. Şimdi köşeyi oluşturmak için aynı diğer yerde ördüğümüz gibi birebir aynısını yapacağım. Şimdi aynı boşluğa köşe oluşturacağımız için 2 tane ikili trabzan ördüm. Bakın bu şekilde iki köşeyi birbirine burada birleştirmesini yapmış olduk. Şimdi diğer arada bizim 2 tane zincirimiz vardı. Bir tane zincir çektim. Şimdi köşenin bir yanındaki bakın 2 zincirlik boşluğa bu şekilde alttan yukarı doğru tığımı battım. Buradan bir ilmek aldım. Tığda 2 tane ilmek var. İkisini bir ördüm. Tekrar buraya bir sık iğne yaptım. Tekrar bir tane zincir çektim. İpimi doladım. Şimdi bir sonraki boşluğa batıp buraya 2 tane ikili trabzan yapacağım. 1 ve 2. Bakın ikinci noktayı da birleştirdim. Devam ediyorum.
Tekrar bir tane zincir. Şimdi bir sonraki, bakın şöyle göstermek istiyorum. Bir yanındaki boşluğa bu şekilde tığımı alttan yukarı doğru battım. Buradan bir ilmek alıp, tığda 2 tane ilmek var, ikisini bir ördüm. Tekrar sık iğne yaptım. Üzerine bir zincir çektim. İpimi doladım. Şimdi bir sonraki boşluğa köşe oluşturacağım. Önce 2 tane ikili trabzan yapacağım. 1 ve 2. Bakın 3. noktayı da bu şekilde birleştirdim. Şimdi köşeyi de tekrar birleştirmesini yapacağım. 2 tane trabzan yaptım. Buraya bir tane zincir çektim. Şimdi bakın bir sonraki tam ördüğümüz motifin tam köşesine geldim. Köşe boşluğunda bu şekilde batıp ilmek çıkarttım. İkisini bir ördüm. Sık iğne ile burayı bağladım. Tekrar üzerine bir zincir. İpimi doladım ve kaldığım yerden örgümü devam ettiriyorum. Aynı boşluğa köşe oluşturmak için 2 tane daha ikili trabzan bu şekilde yaptım. Bakın köşeyi birleştirmiş oldum. Yani bir kenarı bu şekilde motifimizi birleştirmesini yaptık. Devam edeceğiz. Aynı kaldığımız yerden motifi örmeye devam edeceğim. 1 ve 2. Bakın köşe oluşturduğum için bir sonraki nokta 2 tane arada zincirimiz vardı. Bir sonraki ara boşluğa buraya 2 tane trabzan. 1 ve 2. Tekrar 2 tane zincir. Bir sonraki ara boşluğa, bakın örerken de kısa ipimizi de içeride bırakacağız. Bakın normal ördükten sonra şimdi bir sonraki boşluk bizim köşe oluşturacağız. 2 tane trabzan yaptım. Köşe olacağı için 3 tane arada zincirimiz var. Tekrar aynı noktaya 2 tane daha ikili trabzan. 1 ve 2. Bakın bu şekilde sadece bir kenarı burayı birleştirdik. Diğeri de aynı, diğer tarafta motifimizde ördüğümüz gibi ilerleyeceğiz. Sıranın sonuna kadar motifimizi yapalım. Sıramın sonuna doğru geliyorum. En son 2 tane trabzan yaptım. Şimdi biz ilk köşeyle başladığımız için arada en son 2 tane zincir yaptıktan sonra birleştirmesini yapacağım. İlk yaptığım fıstığın trabzanın tepesindeki boşluğa batıp buraya bir ilmek kaydırma yaptım ve bir tane zincir çektim ve burada ipimi bir miktar bırakıp kesiyorum. Bu şekilde motifin iki motifi birbirine eklemesini yapmış oldum. Bir sonraki 3. motifin tekrar eklemesini paylaşacağım. Birleştirme yapacağım 3. motifimi aldım. Burada renk sıralamasını istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Diğer motifte yaptığım gibi ilk köşeyle başlayacağım. 2 tane burada zincirle birlikte trabzan yaptım. Kısa ipimi içeride gizledim. Üzerine bir tane zincir çektim. Şimdi birleştirme yapmak için buradaki birleştirdiğim yerin tam karşısındaki köşeden başlayacağım. Buradaki motiflerin ters tarafı içte kalacak. Düz tarafları dışta kalacak şekilde iki motifi bu şekilde üzerine aldım. Tam köşe boşluğuna buraya battım. Bakın şöyle de göstermek istiyorum. Tam köşe alttan yukarı doğru tığımı battım. Buradan bir ilmek alıp tığdaki 2 ilmeği ördüm. Sık iğne yaptım. Tekrar üzerine bir zincir çektim. Şimdi kaldığım yerden devam ediyorum. Köşe oluşturmak için aynı boşluğa batıp buraya 2 tane ikili trabzan yaptım. Şimdi bir sonraki yanındaki boşlukla birleştirmesini yapacağım. Buraya bir tane zincir çektim. Bakın bir yanındaki boşluğa batıp bu şekilde battım. Tekrar buraya sık iğne yaptım, bir zincir çektim. İpimi doladım ve buradaki 3 zincirlik boşluğa köşeden sonra 2 tane ikili trabzanımızı yapacağız. Bakın ikinci noktayı da birleştirmiş oldum. Tekrar bir tane zincir çektim. Şimdi bir sonraki
buradaki boşluğa battım ve buraya bir sık iğne yaptım. Üzerine bir tane zincir, ipimi doladım ve kaldığım yerden devam ediyorum. Bir sonraki boşluğa buraya tekrar köşe oluşturacağım. 2 tane trabzan, burada bir tane zincir çektim, köşeye battım, ilmek çıkartıp buraya sık iğne yaptım, tekrar bir zincir çektim ve buradaki kalan 2 tane trabzanı da köşeyi oluşturmak için trabzanımızı yapacağız. 1 ve 2. Bakın bu şekilde birleştirmesini yaptım. Motiflerimizi ekledikten sonra çantamızı iç taraftan buharlı ütü yapacağız. Şu an ütülemeyeceğim. Birleştirmemizi tamamladıktan sonra yapacağız. Şimdi bu şekilde bir kenarı birleştirmesini tamamlamış olduk. Artık kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu şekilde motifimizi tamamlayalım. Sıranın sonuna kadar gelelim. Sıramın sonuna geldim ve ilk yaptığım buradaki fıstığın tepesine batıp ilmek kaydırma yaptım. Bir zincir çekip ipimi koparttım. Ve üçüncü motifimizde birleştirmesini yaptık. Bu şekilde devam edeceğiz. Ardı ardına çiçeklerimizi birleştirmesini yapacağız. Hep bir kenarına, tam karşısına denk gelen köşelerden birleştireceğiz. Buradaki anlattığım gibi devam edelim. 8 tane motifimizi birleştirelim. Ben burada 3 tane motifi birleştirdim. Toplamda 8 tane motifi uç uca ekleyip birleştirelim. 8. son motifte 2 kenar birleştireceğiz. O yüzden 8. motifin sadece bir kenarını birleştirelim. Ardından tekrar devam edeceğiz. Motifleri ben burada ekledim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. motifin bir kenarını ekledim. Şimdi iki ucu birbirine birleştireceğiz. Bir de en baştaki yaptığım motifle buradan birleştirmesini yapacağım. Şimdi onu da şu şekilde göstermek istiyorum. Burada bir kenarı ekledim. Ardından devam ettim. Normal 2 tane trabzan yaptım. Tekrar 2 zincir çektim. Yine bir köşe oluşturdum. Buradaki köşeyi oluştururken bakın tam karşısına denk gelen köşenin iki tane trabzanı yaptım. Burada bir tane zincir çektim. Buradaki birleştirdiğim yerin karşısındaki köşeden önce buraya bir sık iğne, bir zincir çektim. Şimdi burada aynı zamanda örgüme devam ediyorum. Birinci trabzan, aynı noktaya battım ve ikinci trabzan. Bakın ilk burada köşeyi birleştirmiş oldum. Şimdi bir zincir çektim. Bir yanındaki boşluğa battım. Buraya bir sık iğne, tekrar bir zincir. Aynı diğer kenarda yaptığımız gibi kenarı birleştirmeye devam ediyoruz. Birebir aynısını yapıyorum. Şimdi buradaki boşluğa 2 tane trabzan oluşturacağım. 1 ve 2. Tekrar bir zincir. Şimdi bir sonraki buradaki boşluğa battım. Tekrar buraya bir sık iğne, bir zincir. Şimdi bir sonraki buradaki boşluğa battım. Buraya bakın normal 2 tane trabzandan sonra buraya köşe oluşturacağım. Bir trabzan ve 2 tane trabzan yaptım. Şimdi köşenin yarısını yaptık. Bir zincir çekip köşe boşluğuna buraya battım. Bir sık iğne, bir zincir ve kalan 2 tane trabzanı da 1 ve 2 bu şekilde yapmış oldum. Bakın ikinci kenarı da birleştirdim. Hem bu kenarı birleştirmiş olduk, devam ettim. Ardından ikinci kenarı da birleştirdim. Bu şekilde devam edelim. Motifimizi tamamlayalım. Bakın 8 tane motifi birbirine eklemiş oldum. Motifi tamamlayalım. Daha sonra ikinci sıranın burada birleştirmesini paylaşacağım. İkinci sıra için bakın bizim buradaki aradaki kalan boşluklar var. Bu boşluklara ikinci sıranın motifleri buraya denk gelecek. İkinci sıranın ilk motifini birleştirirken sıra başlangıcında ilk motifi birleştirirken 2 kenar birleştireceğiz. Yani bakın şuradaki bizim motifin tam köşesinden itibaren buradan başlayacağım. İlk önce bu kenarı birleştireceğim. Daha sonra da
diğer kenarını birleştireceğiz. İki kenarını birleştireceğiz. Diğerlerinde diğer motifleri birleştirirken de 3 bir kenarı birleştireceğiz. Sıranın ilk motifini iki kenarını birleştireceğiz. Daha sonra 3. sıra yaparken de ilk motifi birleştirirken iki kenar birleştirip diğer motiflerin 3 bir kenarını birleştireceğiz. Bu şekilde olacak. Şimdi ilk önce diğer motifte yaptığımız gibi köşenin de ilk yarısını ördüm. Trabzanla buradaki bizim zincirle birlikte 2 tane trabzan yaptım. Bir zincir çektim. Şimdi birleştirmesini yapacağım. Buraya birleştireceğim. Bir sık iğne, bir zincir. Tekrar buraya köşeyle başlayacağım için 2 tane trabzan. 1 ve 2. Bir zincir çektim. Şimdi diğer hemen yanındaki boşluğa geçiyorum. İlk önce buraya bir tane sık iğne, üzerine bir zincir ve bu taraftaki örgümüze aynı zamanda devam ettiğimiz için 2 tane trabzan yapacağım. Burada bir tane zincir çektim. Şimdi buradaki birleştirdiğimiz motifin bir yanındaki boşluğa geçiyorum. Bakın köşeden bir önceki noktaya buraya bir tane sık iğne yaptım, bir zincir çektim. Burada aynı zamanda modelimize devam ettiğimiz için bakın 2 tane trabzandan sonra buraya köşe oluşturacağım. İlk önce köşenin yarısıyla başlıyorum. 1 ve 2. 2 trabzan, bir zincir çektim. Şimdi buradaki bizim birleştirdiğimiz tam köşeye geldik. Bakın 2 köşe noktası. Burada birleştirme yaparken bakın burada köşeleri birleştirirken sık iğne yaptığımız nokta var. Tam sık iğnenin bu noktaya bu şekilde tığımızı alttan yukarı doğru batıp burayla sık iğne yaparak birleştireceğim. Şimdi bir zincir çektim. Bakın buradaki sık iğnenin içine battım ve tekrar buraya sık iğne yaptım, bir zincir çektim. Şimdi aynı şekilde hemen dibindeki aynı boşluğa battım. Kalan 2 tane ikili trabzanı ördüm. Bakın köşenin de birleştirmesini bu şekilde yapmış olduk. Devam edeceğim. Aynı şekilde bir tane burada zincir çektim. Köşenin bir yanındaki buradaki boşluğa batıp tekrar buraya sık iğne, bir zincir çektim ve bir yanındaki boşluğa 2 tane trabzan yapacağım. 1 ve 2. Bir zincir çektim. Şimdi diğer yanındaki boşluğa geçtim. Tekrar bir sık iğne, bir zincir, 2 tane trabzandan sonra bir sonraki boşluğa tekrar köşe oluşturacağım. İlk önce 2 tane trabzan, bir zincir çektim. Şimdi buradaki köşeye geldim. Köşeye batıp tekrar bir sık iğne, bir zincir çektim ve kalan köşenin yarısı olan 2 tane trabzanı da tekrar bu noktaya yapacağım. 1 ve 2. Bakın 2 kenarı bu şekilde birleştirmiş oldum. Bakın şöyle göstermek istiyorum. Buradan başladık. Ortaya kadar geldim ve tekrar diğer motifin köşesine kadar birleştirmesini yaptım. Motifin diğer kalan kısmını da tamamlayalım. Bu motifi tamamladıktan sonra diğer motifin de birleştirmesini paylaşacağım. Motifin ben bir tanesini aldım. Yine köşe yaparak başlayacağız. Her zaman birleştirmeye başlarken ilk köşenin yarısıyla başlayıp ondan sonra birleştireceğiz. Şimdi zincirli 2 tane trabzan yaptım. Üzerine bir zincir çektim. Şimdi bakın burada bizim birleştireceğimiz yer belli. Tam buradaki boşluğa çiçeğimizi yerleştireceğiz. İlk önce buradaki kenarı birleştireceğiz. İkinci kenar ve buradaki üçüncü kenarını birleştirmesini yapacağım. Bakın hep buradaki köşeden başlayıp 3 kenarı birleştirmesini yapacağım. Şimdi ilk önce tam buradaki üstteki çiçeğin tam köşesine buraya batıp ilk önce buraya sık iğnemi yaptım. Üzerine bir zincir çektim.
köşeyi oluşturmak için tekrar 2 tane buraya trabzan yaptım. Bir zincir çektim. Bakın üstteki bir yanındaki boşluğa geçtim. Ve buraya bir sık iğne, üzerine bir zincir, 2 tane trabzan yapacağım. Tekrar bir zincir, bir yanındaki tekrar boşluğa battım. Bir sık iğne, bir zincir. Şimdi bu defa burada köşe oluşturacağım. Ve 2 tane trabzan, bir zincir çektim. 2 motif birleştirdim. Benim köşeleri birleştirdiğim sık iğnemiz var. Şimdi bu sık iğneye batacağım. Bakın tam şu şekilde sık iğneyi alttan yukarı doğru tığımı bu şekilde batacağım. Bir sık iğne, bir zincir. Bu taraftaki köşeyi de oluşturmaya devam ediyorum ve 2 tane burada trabzan. Tekrar bir zincir. Bu defa köşenin bir yanındaki boşluğa geçtim. Şimdi ikinci kenarı birleştirmesine başladım. Bir zincir. Ve buradaki kalan noktaları örmeye devam ediyorum ve 2 tane trabzan, bir zincir, bir sonraki boşluğa battım. Bir sık iğne, bir zincir. Şimdi köşeyi oluşturacağım. Köşenin ilk önce yarısıyla başlıyorum. Bir zincir çektim. Bakın bu defa tam ortasından noktaya batacağım. Tam arasına batıyorum sık iğnenin. Tekrar buraya bir sık iğne, bir zincir. Köşenin kalan 2 tane trabzanı da örüyorum. Bakın 2 kenarı bu şekilde birleştirmiş oldum. Şimdi 3. kenarı birleştirip tamamlayacağım. Motifin birleştirmesine bir zincir çektim. Şimdi köşeden sonra bakın bir yanındaki boşluğa batacağım. Buraya tekrar bir sık iğne, bir zincir, bir sonraki boşluğa batıp modelimi devam ettiriyorum. 2 tane buraya trabzan ördüm. Tekrar bir zincir, bir yanındaki tekrar boşluğa batıp bir sık iğne, bir zincir, bir sonraki boşluğa tekrar köşe oluşturacağım. Köşenin de ilk önce yarısını örüyorum. 2 tane trabzan, tekrar bir zincir. Bakın son buradaki köşemiz kaldı. Buraya tam burada köşeye boşluğa batıp bir sık iğne, bir zincir ve kalan yarısı da köşeyi bu noktada oluşturacağım. 1 ve 2. Bakın 2 tane trabzanı yaptım. Sıranın sonuna kadar çiçeğimi tamamlayıp geliyorum. İkinci sıranın ikinci motifini de ekledikten sonra bakın bir sonraki ekleyeceğimiz yer çiçeğimizi buradaki 3 bir kenara, bakın buradaki boşluğa 3 bir kenarına eklemeye devam edeceğiz. Bu sırada 3 bir kenar şekilde ilerleyeceğiz. İlk motifimizi eklerken 2 kenarını ekledik. İkinci motifi eklerken 3 bir kenarı, bundan sonra 3 bir kenar ekleyeceğiz. Sadece 8. motifi eklerken bakın ilk şu şekilde göstermek istiyorum. 8. motifi de burada en son bakın bu kısmı ekleyeceğiz. Çünkü ilk eklediğim motif benim burası. Buradaki 3 bir kenarı eklerken bu ilk motifle de birleştirmesini yapacağız. 8. motifinde 4 bir kenarını birleştireceğiz. Diğerleri 3 bir kenarı olacak. Buradaki 8. motifi de eklemesini sizlerle paylaşacağım. İkinci sırada 7 tane motifi ben ekledim. 8. motifi bakın bu şekilde son ara boşluğumuz kaldı. Buraya da son 8. çiçeğimi de ekleyeceğim. Burada 8. çiçekte eklerken bakın ilk biz eklediğimiz motifle birlikte birleştireceğimiz için burası bakın bu kenar üstteki ve onun yanındaki motif ve
sol taraftaki motifle, yani 1 2 3 4 bir kenarını birleştirmesini yapacağız. Aynı, hiçbir farkı yok. Diğer motiflerde eklediğimiz gibi aynı şekilde ekleyeceğiz. İlk benim burada eklediğim motifin tam köşesindeki yerden itibaren, buradan itibaren birleştirmemizi yapacağız. Aynı diğer sıralarda yaptığımız gibi birebir aynısını yapmış olacağız. Buradan itibaren ekleyerek gideceğiz. Aynı tam köşedeki, bakın buradaki eklediğimiz iki köşeyi birleştirdiğimiz sık iğnenin olduğu yere tekrar buraya da batıp ilerleyeceğiz. Daha sonra bu kenarı, üçüncü kenar ve en son dördüncü kenarı birleştireceğiz. Bu şekilde son motifimizi de buraya ekleyelim. Ondan sonra üçüncü sırada zaten ikinci sıranın aynısını yapacağız. Üçüncü sırada da ilk önce iki kenarı birleştirdikten sonra diğerlerini 3 bir kenarını birleştireceğiz. 8. motifi de aynı burada anlattığım gibi 4 bir kenarını birleştirmesini yapacağız. İkinci sıranın aynısını bir sıra daha yapacağız. Orada da 8 tane motifimizi ekleyeceğiz. Her sırada 8 tane motifimiz var. Bu şekilde bir sıra daha, 3. sıraya da motiflerimizi ekleyelim. Tabandaki motiflerin eklemesini paylaşacağım. 3 sıra 24 motifimi ekledim. Şimdi taban motiflerini de ekleyeceğiz. Tabanı içinde 3 tane motifimiz olacak. Ben bir tanesini ekledim. Çanta tabanı dikdörtgen bir taban olması için kenardaki motifimizi ekledikten sonra burada bir trabzan yaparak burada bir açıklık oluşuyor. Trabzanlarla buradaki açıklığı birleştirip o şekilde dikdörtgen şekli vereceğiz. Ben kenarın sağ tarafını oluşturdum. Şimdi diğer kenar kısmını da paylaşacağım. Burada 3 tane motifimiz olacak. Bakın şuradaki açıklık olan üçgen kısma bir motif. Yani aynı buradaki yaptıklarımız gibi aynısı olacak. Buradaki üçgen görünen boşluk kısımlara çiçeklerimiz denk gelecek. Ve kenardaki şurada bir açıklık kalacak. Bunu da trabzanla örüp hem de birleştireceğiz bu noktayı. Şimdi çiçeğimin diğer tarafını aldım. İlk köşeyle başlıyorum. 2 tane trabzan, bir zincir çektim. Bakın köşedeki iki motifi birleştirdiğimiz yerden itibaren buradan eklemeye başlayacağım. Üzerine bir tane zincir çektim. Aynı diğer sıralarda motiflerimizi eklediğimiz gibi yapacağız. İşte ilk köşeyle oluşturacağım için kalan 2 tane trabzanı buraya yapıyorum. 1 ve 2. Bir zincir çektim. Şimdi bir sonraki üstteki boşluğa bir sık iğne, bir zincir. Bu taraftaki motifi de aynı şekilde örmeye devam ediyorum. 2 tane trabzan, bir zincir, bir sonraki boşluğa bir sık iğne, bir zincir. Şimdi buraya köşe oluşturacağım. İlk önce köşenin yarısıyla başlıyorum. 2 tane trabzan, bir zincir çektim ve üstteki motifinde bakın tam köşesine geldim. Buradaki üstteki motifin köşesine kadar birleştireceğiz. Ondan sonra burada örmeye devam edeceğiz. Diğer köşeye kadar üstteki eklediğimiz motifle birleştirmesini yapmayacağız. Sadece buradaki motifi devam ettireceğiz modeli. Bir zincir çektim. Şimdi üstteki motifin tam köşesine geldim. Bir sık iğne, bir zincir. Şimdi buraya köşe oluşturacağım. 2 tane trabzan. Bakın burada buraya kadar birleştirdim. Şimdi artık buradaki çantayla eklemeye devam etmeyeceğim. Diğer köşeye kadar örme işlemini devam edeceğiz. 2 tane zincir, bir yanındaki boşluğa buraya 2 tane trabzan, 2 tane zincir, bir sonraki boşluğa işte buraya köşe oluşturacağım. Köşenin ilk yarısıyla başlayacağız. 1 ve 2 tane trabzan yaptım. Çantamın diğer tarafını çeviriyorum. Şimdi artık diğer tarafı çevirdiğim zaman bakın tam uçtaki duran köşeden itibaren tekrar birleştirmemi devam edeceğim. Bir tane zincir çektim. Tam köşeye battım.
bir zincir, 2 tane trabzan, buraya köşe oluşturdum. Tekrar bir zincir. Aynı şekilde diğer motiflerde yaptığımız gibi eklemeye devam edeceğiz. Buradaki noktaya da, tam orta noktaya da tekrar batıp köşeyi oluşturacağız. Buradan eklemeye devam edelim. Motifin buradaki köşeye kadar gelelim. Tekrar buradan devam edeceğiz. Tam burada motifimi ekledim. Bakın köşe yaptım. Diğer köşeye kadar eklememi yaptım. Şimdi buradaki gibi açıklık olacak. Diğer köşeye kadar buradan örgümü devam ettireceğim. 2 tane zincir, bir yanındaki boşluk, 2 tane trabzan. Bu şekilde diğer köşeye kadar örme işlemini yapacağım. Bakın köşeyi oluşturacağım. Şimdi 2 tane trabzan yaptım. Bir tane zincir çektim. Bakın burası kaldı. Şimdi çantanın bakın diğer tarafını çevirdim. Buradaki köşeyle birleştireceğim. Şimdi bu noktayı bakın köşe oluşturdum. Şimdi tekrar buradan yukarı doğru motifimi ekleyeceğim. Şimdi en son burada bitişi paylaşacağım. Bitişi de şu şekilde yapacağız. En son bakın 2 tane trabzan yaptım. Bir tane zincir çektim. Sadece üstteki birleştirdiğim motifin bakın bir tane burada boşluğu kaldı. En son bu noktaya batıp son buraya sık iğnemi yaptım ve üzerine bir zincir çektim. Şimdi burada ipimi kopartıp birleştirmesini yapacağım. Bakın burada bir tane zincir çektim. Şimdi ilk yaptığım benim buradaki trabzanın tepesine bu şekilde battım. Ve kısa ipimizi iç tarafa aldım. Şimdi son yaptığım bakın buradaki zincirin içine batacağım. Zincirin üstteki tek kanadını alacağım. Tekrar bu ipi iç tarafa almış oldum. Bakın bu şekilde birleştirmemizi yaptık ve buradaki kısa ipimizi de buradan hemen aralardan yürüteceğim. İnce bir tığ aldım. Sağlamlaştırmak için burada bir tane düğüm attım. Ve buradaki ördüğümüz örgünün arasında bu kısa ipimizi biraz yürütüp fazlasını kopartalım. Bakın bu şekilde motifin bir tanesini burayı eklemiş oldum. Bakın öncesinde daha önce ben burayı eklemiştim. Şimdi ortada sadece bir tane motif yerimiz kaldı. Buradaki boşluğa da 1, 2, 3, 4, 5, 6 kenarı aynı üstteki yaptığımız motifleri birleştirdiğimiz gibi kalan son motifi de buraya 6 kenarını birleştirip gelelim. Daha sonra şuradaki açıklığın birleştirmesini paylaşacağım. Ortadaki tabanın motifini birleştirdim. 6 kenarı birleştirmesini tamamladık. Şimdi buradaki kenardaki kalan boşluk kısmını burada tamamlayacağız. Onu yapmak için çantanın ters tarafını çevireceğim. Çantamın tersini çevirdim. Şimdi tabandan itibaren buradaki açıklığı kapatacağız. Şu şekilde tabanı kendime doğru çevirdim. Şimdi tabandan başlayacağım. İpimi burada kilit yaptım. Tam buradaki köşede birleştirdiğimiz yerden başlayacağım. Köşeye battım. Tığda 2 ilmek var. İkisini bir ördüm. Üzerine 2 tane daha zincir çekeceğim. 1 ve 2. İlk önce bakın köşeyi birleştirdik. Bir sonraki boşluğa batıp buraya bir sık iğne yaptım. Tığın üzerine ipimi doladım. Yine aynı buradaki köşeye bir tane daha ikili trabzan yaptım. Bakın köşeyi bu şekilde yapmış oldum. Tekrar burada 2 tane zincir, bir yanındaki boşluğa buraya battım. Buraya bir sık iğne, bir zincir. Şimdi bakın tam tabanın
Köşeden sonraki boşluktayım. Buraya 2 tane trabzan yapacağım. 1 ve 2. Şimdi burada bir tane zincir çektim. Şimdi çantanın bakın duvar kısmının sağ taraftaki motifin tam köşesindeki boşluğa buraya batacağız. Buraya bir sık iğne, bir zincir. Şimdi tabanın da aynı köşe oluşturacağım. Buraya yani çift batacağım. 2 tane tekrar trabzan. Tekrar bir zincir. Şimdi bu defa çantanın duvar kısmını bakın sağ taraftaki köşeye battım. Şimdi bir sonraki sol taraftaki köşeye batacağım. Sol taraftaki köşeye battım. Bir sık iğne, bir zincir. Şimdi son buradaki bizim tabandaki diğer boşluğa buraya battım. Buraya 2 tane trabzan. Tekrar bir tane zincir. Bakın bir sonraki köşeden sonraki boşluğa buraya battım. Tekrar buraya bir sık iğne, bir zincir. Şimdi bakın son buradaki köşe noktamıza batacağız. Son buradaki köşeye buraya battım. Tekrar aynı köşeye batıp ikinci trabzanı yaptım ve onun tam üzerindeki bakın son buradaki batmadığımız bir tane boşluk var. Tam köşedeki buradaki köşenin bir yanındaki boşluğa buraya batıp ve bir tane sık iğne yaptım ve bir tane zincir çekip burada birleştirmemi tamamladım ve ipimi bu noktada kopartacağım. Bu ipimizi ters tarafında olduğumuz için çantanın aralarda yürütüp gizleyeceğiz. Tabanın eklemesini bitirdik. Tekrar çantanın düz tarafını çevirdim ve buradan tabanı sonradan eklediğimiz için çantanın tersinden iç taraftan sadece taban kısmına buharlı ütü yaptım. Bu şekilde bakın muntazam güzel dikdörtgen bir taban yapmış olduk. Şimdi sırada çantanın alt kısmına model yapacağız. Onu paylaşacağım. Çantanın alt kısmına yelpaze modelini uygulayacağız. Düz bir şekilde çantamı koydum. Yani motifler 4 tane motif üst üste denk gelecek. Tam kenardan itibaren modelime başlayıp ilerleyeceğim. Şimdi ben burada ilk önce ipimi kilit yaptım. Kenar noktasında bakın tam ortadaki birleştirdiğimiz köşeleri birleştirdiğimiz orta noktamız burası. Onun bakın köşeden bir önceki boşluktan itibaren buradan modelimi yapmaya başlayacağım. İlk önce köşeden bir önceki boşluğa buraya battım. Tığda 2 ilmek var. İkisini bir ördüm. İpimi doladım. Şimdi ilk önce ortadaki birleştirdiğimiz köşeleri birleştirdiğimiz sık iğnenin içine buraya yelpaze modelini oluşturacağım. 1 ikinci trabzan, 3 4 5 6 burada yelpazelerinizi 6 veya 7 defa batabilirsiniz. 7. ikili trabzanı yaptım. Tam orta noktayı yelpaze oluşturduk. Ondan bakın buradaki bizim köşeye batmıyorum. Bir sonraki 2 zincirlik boşluğa buraya tekrar sık iğne yaptım. Tam orta noktayı yelpaze ile başladım. Şimdi tekrar ipimi doladım. Tam buradaki köşenin bir önceki boşluğa buraya tekrar 7 tane ikili trabzan yapacağım. 1 2 3 4 5 6 ve 7. İkinci yelpazemi yaptım. Şimdi tam bir sonraki yani köşeye denk geliyor. Köşe boşluğuna buraya bir tane sık iğne yaptım. Bakın ikinci yelpazemi oluşturmuş oldum. Tekrar ipimi doladım. Bir sonraki boşluğa tekrar 7 tane ikili trabzan yapacağım.
7 tane ikili trabzan yaptım. Bir sonraki 2 zincirlik boşluğa tekrar bir tane sık iğne yaptım. Yelpazemi bağlamış oldum. Tam orta noktaya, köşeleri birleştirdiğimiz sık iğne yaptığımız orta noktaya, buraya yelpaze modelimi oluşturacağım. Bakın orta noktaya da 7 tane ikili trabzan yaptım. Şimdi bir sonraki boşluğa bu yaptığımız yelpazeyi sık iğne yaparak buraya bağladım. Bir sonraki boşluğa tekrar 7 tane trabzan yaptım. Tam tepedeki köşe boşluğuna geldim. Buraya da bir tane sık iğne. Bir tane boşluğa yelpaze oluşturacağız. Bir sonraki boşluğa sık iğne yaparak bu yaptığımız yelpazeyi bağlayacağız. Bu şekilde devam edelim. Sıramızı tamamlayalım. Sıramı tamamladım. Yelpazemi yaptım. En son 7 tane yelpazemi yaptım. Başlangıç noktamıza geldik. Burada ipimi ben kopartmıştım. Burada ipimi çıkarttım. Şimdi ince bir tığ alacağım. Bakın burada bizim yaptığımız sık iğnenin içine bu şekilde battım. Kısa ipimi çantanın iç tarafına alacağım. Şimdi son yaptığım trabzanın da üstteki duran tek kanadına bu şekilde battım. Tekrar bu kısa ipi çantanın iç tarafına aldım. Bakın bu şekilde birleştirmemizi yapmış olduk. Şimdi kısa ipimi çantanın iç tarafında yürütüp gizleyeceğim. Burada bir tane düğüm atacağım. Bu şekilde çantamızın bu kısmını tamamladık. Şimdi sırada çantanın askısını yapacağız. Ben bir tanesini hazırladım. Burada bitmiş hali 62 santim uzunluğunda yaptım. İstediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz. Çantamıza dikmek için alttan biraz ip bırakıyoruz. Burada çift kat kağıt ip kullandım. Ve tığ numaram 4,5 milimlik tığ kullanacağım. Şimdi çift kat kağıt ipi aldım. Çantamıza dikmek için alttan birazcık ip bırakıyorum. Bu kadar yeterli. Şimdi tığ aldım. İlk önce burada kilit yapıyorum. Bunu zincirden saymıyorum. Şimdi üzerine 2 tane zincir çekeceğim. 1 ve 2. Birinci zincirin içine batıp buraya bir tane sık iğne yaptım. Şimdi bakın kenarda bizim sağda duran yanda bir ilmek var. Şimdi bunu bakın bir tur çevirdim. Sağdaki ilmek sol kenarda duruyor. Bakın tam kenardaki duran ilmeğin içine battım. Buradan bir ilmek çıkarttım. Tığda 2 ilmek var. İkisini bir ördüm. Bakın hafif ilmeğimi uzatıyorum. Bakın tekrar sağda yanda duran ilmekler var. Şimdi bunu sol kenara alacağım. Bakın şu şekilde çevirdim. Sol yandaki duran ilmeklerin arasından bu şekilde tığımı battım. Tekrar ilmek çıkartıp ikisini bir ördüm. Tekrar hafif ilmeğimi uzattım. Bakın sağda yan tarafta duran ilmekleri sol kenara alıyorum. Şimdi bunların arasından tığımı battım. Tekrar ilmek çıkarttım ve ikisini bir ördüm. Bak sağdaki ilmekler var. Şimdi bir tur çevirdim. Bu ilmekleri sol kenara aldım. Bakın sol yandaki şu şekilde tığımı battım. İlmek çıkarttım ve ikisini bir ördüm. Bakın çok kolay burada örülebilen bir model. Tekrar bu şekilde ikisini bir ördüm. Sağdaki ilmekleri sol yan tarafa alıyoruz ve bunun arasından batıp bu şekilde ikisini bir örüyoruz. Bu şekilde 62 santim oluncaya kadar askımızı büyütüp gelelim. Askımı ördüm. Burada en son bir tane zincir çektim ve çantaya dikmek için bir miktar ip bıraktım ve bu ipi buradan çıkartıyorum.
Bu şekilde askımızı tamamladık. Şimdi çantamıza dikilişi paylaşacağım. Diğer taraflara diktim. Bir tanesi kaldı. Burada dikerken ortada bakın şöyle saymak istiyorum. 1, 2, 3 tane yelpaze kalıyor. Dördüncü yelpazelere tam burada kulpumu denk getirdim. Şimdi ipleri bırakmıştık kulpumuzun ucunda. Burada geniş uçlu dikmek için iğne kullanıyorum. Şimdi buradan itibaren başlayacağım. Bakın şöyle. Tam dikeceğim yere denk getiriyorum. Ardından tam uçtaki kulpun orta noktasından itibaren burada dikme işlemini başlayacağım. Dikerken de çantanın dış tarafında bakın hemen buradaki sık iğnenin alt tarafından iğnemi buradan çıkacağım. Şimdi bir yanındaki sık iğnenin hem altından burada batıyorum iğnemi ve kulpun diğer tarafından tekrar bu ipimi çıkartacağım. Tekrar orta noktasından kulpun iğnemi battım ve dış taraftan hemen sık iğnenin alt tarafından iğnemi tekrar çıktım. Bu şekilde düz bir şekilde sağlam oluncaya kadar kulpumuzu dikeceğiz. Kulpumu ben burada diktim. Şimdi bu ipleri gizlemek için bakın bir tanesini çıkartıyorum. Tek tek gizleyeceğim. Şimdi hemen aralardan biraz yürüteceğim ipimi. Bir tarafı ipi gizledim. Aynı şekilde diğer ipimizi de gizleyelim. Fazlasını kopartalım. Bu şekilde kulpumuzu dikmiş olduk. Çantamızı tamamladık. Çantamız muhteşem bir çanta oldu. Çantamız delikli bir model olduğu için ben içine astar yaptım. Bakın bu şekilde. İnce pamuklu kumaş kullandım. Elinizde varsa dak keten kumaş da kullanabilirsiniz. Bakın bu şekilde cepli astar yaptım. Orta kapanma yerini de mıknatısla çıt çıt diktim. Fermuar da dikilebilir. Bu şekilde çantamızın görünüşü. Burada çantanın bitmiş halinin ölçülerini paylaşacağım ve ne kadar ip kullandığımı bilgisini vereceğim. Çantamızın eni 45 santim ve yükseklik bakın tabanla birlikte bu şekilde ölçtüğüm zaman bakın burası tam 34 santim, bir de yüksek olan kısmında ölçüsünü paylaştığım zaman burası da 36 santim. Çantanın askısını 62 santim yapmıştık. Bu şekilde toplamda ben bir bütün olarak tarttığım zaman çantam 300 gram kağıt ip kullandım. En çok beyaz ipten kullanmış oldum. Yapacakları şimdiden kolaylıklar diliyorum. Bir videonun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olmak ücretsizdir. Ücretsiz olarak kanalıma abone olabilirsiniz. Instagram adresinden beni takip etmek isterseniz videoların açıklama kısmına linkini ekliyorum. Oradan tıklayarak ulaşabilirsiniz. Yaptığınız çantaları Instagram adresinden beni etiketleyerek gönderirseniz çok sevinirim. Videolarımı beğenmeyi ve yorumlarınızı bırakmayı unutmayın lütfen. Bir başka videoda görüşünceye dek hoşça kalın.